Antik Mısır'ın günümüzde en çok ilgi çeken firavunlarından biridir Tutanhamon ya da gerçek adıyla Tutankaton. Çocuk Kral lakaplı bu firavun hakkında birçok gizem dolu hikayeler anlatılır. Bunlardan en popüler olan da lahite girenlerin lanetlenmesi. İlla ki bu haberlerden birine denk gelmişsinizdir. Bugün bu hikayelerden farklı olarak gizem var mı yok mu ona bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu serüvenin kısaca hikayesine bakalım. Arkeolog ve Mısır bilimci olan Howard Carter henüz 17 yaşındayken kariyerine Mısır'da başlamıştı. Lord Carnarvon da yeni icat edilmiş olan otomobili ile sürat yapmayı çok seven biriydi. Ancak 1901'de geçirdiği kazayla sağlık sorunları yaşadı. Doktorları kış mevsimini İngiltere gibi soğuk bir yerde geçirmesi yerine Mısır gibi sıcak bir yerde geçirebileceğini tavsiye ettikten sonra 1903 yılında Mısır'a gitti. Zaman geçirebilmek için kendine hobiler geliştiriyordu. Bunlardan biri de arkeolojiydi. Bu iş için uzman birisini işe almak istemişti. O da Carter olmuştu. Birlikte başarılı dönemler geçiren ikilinin çalışmaları Birinci Dünya Savaşı sebebiyle neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak bu durumda dahi bu işten vazgeçmemişlerdi. 1917 senesinde Carter ve Lord Carnarvon, Krallar Vadisi'nde kazı yapmaya başladıktan sonra 4 Kasım 1922 tarihinde bir giriş keşfettiler. Kazı çalışmalarının devam etmesiyle 17 Şubat 1923 tarihinde Firavun Tutankamon'un mezar odasını buldular. İddialara göre bir kil tabletin üzerinde şöyle bir uyarı yazıyordu. Bu firavunun huzurunu bozan her kim varsa ölüm onu kanatlarıyla katledecektir. 28 Şubat tarihinde Lord Carnarvon biraz dinlenmek için Mısır'ın Aswan kentine gitti. 6 Mart tarihinde bir sivrisinek yanağını ısırdı ve tıraş olurken yarayı daha da zedelemesiyle enfeksiyon kaparak komplikasyonlar yaşamaya başladı. 5 Nisan tarihinde hastanede hayatını kaybetti. Bu haber birçok kişinin ilgisini çekti ve ortada bir çeşit lanetin olduğu iddiası yayılmaya başladı. Hatta Carter'ın mezar hırsızlarını uzak tutabilmek için lanet ile ilgili söylentileri de kendisinin yaydığını iddia ettiler. Bu da yetmezmiş gibi Lord Carnarvon'un öldüğü sıralarda Kahire'de büyük bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Polisiye roman yazarı Arthur Conan Doyle, Amerikan basınına rahiplerin mumyayı korumak için yarattığı kötü bir ruhun Lord Carnarvon'un ölümüne neden olmuş olabileceğini söyledi. Tekrar ediyorum, bunu söyleyen roman yazarı. Lanetten etkilenip öldüğü söylenen bazı kişilere kısaca bir bakalım. 1923'te eşi tarafından vurularak öldürülen Mısırlı Prens Ali Kamil Fehmi Bey. Mumya röntgeni çekerken ve 1924'te gizemli bir şekilde ölen Sir Archibald Douglas Reid. 1924 yılında Kahire'de öldürülen Sudan Genel Valisi Sir Lee Stagg. Carter'ın kaza ekibinden Arthur Mays. 1928'de arsenik zehirlenmesinden öldüğü söyleniyor. 1928'de Carter'ın kaza ekibinden Arthur Mays'in de arsenik zehirlenmesinden öldüğü söyleniyor. Carter'ın sekreteri Richard Batinal 1929'da yatağında boğulduğu söyleniyor. Buraya kadar olanlar sıradan gizem hikayelerinin temelini oluşturan kısımlar. Şimdi iddiaların incelemesine bakıyoruz. Bütün bunlar gizemli şeylerden hoşlanan okurlar için gayet ikna edici gelebilir. Ancak iddialar tutarlı değil. Birincisi, ne girişte ne de mezar odasında herhangi bir lanetle ilgili bir yazı yer almıyor. İkincisi, o dönemlerde Kahire'deki elektrik kesintileri sıklıkla yaşanan bir olaydı. Üçüncüsü, o dönemlerde Mısır günümüzün tıp bilimine sahip değildi ve hastalık taşıyan sivrisinekler tarafından ısırılıp enfekte olmanız olasılıklar dahilindeydi. Son olarak da Carter, ortada bir lanetin olduğuna dair söylentilerde bulunmadı. Aksine bu söylentilerden nefret ediyordu. Mezar odasının güvenliği için kilitler, demir parmaklıklar ve hatta güvenlikçiler bile tutmuştu. Bir diğer iddiaya göre Lord Carnarvon, Carter ve sefere katılan diğer kişiler Firavun Tutankamon'un mezarını bulduktan sonra bir lanet sebebiyle yakın zamanlarda ölmüşlerdi. Bu iddiaya bir açıklama getirebilmek için bazıları mezarda birikmiş olan tehlikeli mantarların olduğunu ya da gazların olduğunu söylemişlerdir. Oysa Carter meslektaşlarıyla birlikte tam 10 sene boyunca mezar odasında incelemelerde bulundu ve dokümanlar hazırladı. İşini 1932'de tamamladı ve hayata 2 Mart 1939 tarihinde Londra'nın Kensington kentinde veda etti. Yani keşiften tam 16 yıl sonra.
Keşif yapıldığından beri yüzlerce işçi, onlarca fotoğrafçı, gazeteci, turist, güvenlikçi ve bilim insanı bu bölgeyi ziyaret etmişlerdi. Hatta Belçika kraliçesi bile içeriği gezdi. Ancak ortada herhangi bir lanetin etkisi görülmedi. Çavuş Richard Adamson bile mezar odasının açılmasından 57 yıl sonra hayatını kaybetti. Mezarda en çok yer alan kişiler açılıştan sonra ortalama 21 yıl daha yaşadılar. British Medical Journal'da 2002 senesinde yayınlanan bir makalede mezar odasına girip girmemenin ölüm oranlarında ciddi bir değişikliğe neden olmadığı görüldü açıklamasını yaptı. Bu sebeple ölümleri açıklamak için ortaya atılan lanet, zehirli mantar ya da zehirli gazlar gibi düşüncelere gerek yoktu. Bu tür hikayeler günümüzde bile o kadar çok etkili ki yakın bir zamanda mumyanın taşınacağı ve bu taşınma olayı yüzünden birçok insanın gergin olması, lanetlenir miyiz acaba gibi korkular sanki bu çağ için biraz komik ve bilim dışı kaçıyor. Ne dersiniz? Yine de hikaye ne olursa olsun keşfin ilk yapıldığı günlerde orada olmanın heyecanını yaşamak bambaşka olurdu. Başka antik gizem videolarında görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.